Bu videoyu yaparak yıllardır yanlış bilinen bir gerçeği açığa çıkartacağız. Ve özellikle de bizlerin yani Türk halkının konuştuğu 120 yıla kadar ömürleri olan 100 yaşında ölenlerin ise genç olarak sayıldığı, 60 yaşındakilerin çocuk doğurduğu ve tarihleri 2000 yıl öncesine dayanan Hunza Türklerinden bahsedeceğim. Ama tüm gerçekleriyle. Hunzalar olarak bilinen bu toplum hakkında özellikle de medyanın şişirmeleriyle 120 yaşına kadar yaşayabiliyorlar. Hiç kanseri yakalanmıyorlar gibi söylemleri mevcut. Peki gerçekten de bu kadar uzun mu yaşıyorlar? Neden onlara Hunza Türkü deniyor? Ben Bilgin Yaman. Bu videomda sizlere 2000 yıllık tarihleri olan 120 yıl yaşayabilen Hunza Türkleri hakkındaki videoyu derledim. Videoma ve Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldiniz. Buradan da kanalın üyesine teşekkürler. Hazırsanız başlayalım. Hunza Türkleri olarak anılan bu toplumun her şeyi, hatta neredeyse görünüşleri dahi Türk. Hunzalar genel olarak Müslüman bir halk. Ama bir kısmı da şamanizme inanıyor. Yani tıpkı eski Türklerde olduğu gibi. Şimdi büyük bir kısmı dedim fakat nüfusunun 87 bin civarı olduğu söylenmekte. Yani o kadar da çok da kalabalık bir halk değil. Halıları, giyinişleri, görünüşleri, simaları, isimlerine varana kadar ben Türk'üm diye bağıran bu toplumda Türkçe konuşan neredeyse yok. Konuşan kesim de zaten Uygur Türk'ü. Zamanında dedelerinin, ninelerinin oraya göçmesiyle Türkçenin bir kısmını oraya taşımışlar. Fakat torunların ve çocukların Türkçe konuşmaya dair neredeyse bilgisi dahi yok. Benzerlikler mevcut olsa da kendi dillerini konuştukları ve bu dilin Türkçe ile hiçbir alakasının olmadığını söyleyebilirim. Bundan tam 2000 yıl öncesinde Hunzaların Hunza Vadisi'ne yerleşmesiyle burada çoğalmışlar. Yani halkın ismi vadinin isminden geliyor ve bu bölge Pakistan bölgesinde olduğunu söylemem gerek. Bulundukları yer oldukça yüksek rakımlara sahip ama bu nedenle de eşsiz bir manzarası olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Şehrin yani daha doğrusu kasabanın elektriği neredeyse yok. Günde sadece 2 saat verilen elektriği geri kalan süreçlerde kendi jeneratörüyle karşılamaya çalışıyorlar. Halkın çoğunluğu kendi dilleri olan Hunzuca'yı konuşuyorlar. Ama çoğu kendi dillerinin yanında İngilizce de konuşuyor. Bunun bir sebebi var. Eğer sabrederseniz ilerleyen dakikalarda öğrenebilirsiniz. Halkın çoğunluğunda ne okuma ne de yazma var. Özellikle de yaşlı kesimde. Bu sebeple de yaşları konusunda birçok kez kandırıldığımızı söylemem gerek. Tarihlerin 2000 yıl öncesine gittiği söylemi ise buldukları bir taş yazıttan dolayı. Belki de 2000 yıl gibi geçmiş tarihlere dayanan bir izleri olabilir ama yaşlarının 120 yıl gibi rakamlara çıktığı söylemi yersiz. Çünkü halkın çoğunluğunun ne okuması ne de yazması var. Bu da onların nüfus kimlikleri gibi kayıtlara işlenen belgelere sahip olmadıklarını doğruluyor. Ayrıca yaptığım araştırmalarda ve konuşulan insanlarda çoğunun bu söylemi doğrularken birçoğunun da bunu inkar ettiğini söyleyebilirim. Ama bunun sebebini ilerleyen dakikalarda zaten öğreneceksiniz. Eğer nüfus kimlikleri yoksa yaşlarını nasıl biliyorlar sorusunu sorar gibisiniz. Bunun cevabı da doğdukları tarihleri ilk doğduğunda Kur'an-ı Kerimlere veya duvarlara yazdıklarını söylüyorlar. O da okuma yazma bilen biri tarafından yazılıyor. Varın hükmü siz verin. Araştırmalarımda ve izlediğim videolarda hep aynı kişilerin, aynı dükkanların, aynı otel sahiplerinin, aynı lokantaların sahiplerinin görsellerini gördüm. Yani aynı simalar. Onlarca izlediğim videoda turistlerin hep aynı kişileri çektiğini gördüm. Bu da demek oluyor ki burada bir ticari faaliyet dönüyor. Ama nasıl? Gelen turist akını sayesinde de geçimlerini sağlıyorlar ve birçoğu da 120 yıl gibi rakamları söyleyen kişiler.
Yani mantıksal olarak bir yandan müşteri çekmeye, turist çekip para kazanmaya çalışıyorlar da diyebilirim. Yani benim kanaatimce o. Halkın çoğunluğu fakir. Yağ olarak özellikle de oranın yerli halkı tarafından kullanılan kayısı yağı kullanılıyor ve genel olarak tereyağı. Hayvancılık ve tarımla geçinen Hunza halkı Hunzo olarak da biliniyor ve Hunların yaşadığı yer olarak anılmakta. Üzülerek belirtmem gerekir ki Hunzalar Türk olarak anılsa da oldukça karışık bir toplum. Orta Asya'dan olan göçler, Uygur Türkleri, Pakistan ve Afganistan gelen göçlerle iyice kozmopolit bir hale gelen Hunza halkı Türklüğünü neredeyse yitirmiş durumda. Yani neredeyse demeyeyim, artık Türkçe dahi konuşmuyorlar, öyle söyleyeyim yani. Giyinişleri eski Türkleri andırıyor ve özellikle de simaları. Ama Türkçe konuşan bir halk var mı derseniz maalesef ki yok. Dinleri Müslüman ama şamanizme inanan bir kısım da mevcut. Bu da eski Türklerdeki gibi şamanizm inançlarına sahip olduğunu belirtmem gerek. Dilleri Buraşaski olarak geçiyor. Yani oldukça farklı bir dil. Diğer dillerle herhangi bir bağlantısı yok. Özellikle de Türkçenin hiçbir bağlantısı yok. Yapılan kazılarda buldukları taş bir yazıttan bahsetmiştim. Aynı zamanda Hunza halkının okuma ve yazmasının olmadığını da söylemiştim. Ama şunu belirtmekte bir fayda var. Zamanında İpek yolunun geçtiği kısım Hunza Vadisi'nin yakınlarından geçiyor. Böylelikle bu kültürel geçişten faydalanmış olabilirler. Yerleşkeleri 2000 yıl öncesine dayandığı arkeologlar tarafından da doğrulanmış. Ama net bir biçimde tarihleri olduğunu söyleyemem. Hunzalar unutulmuş bir toplum. Derin vadilerde yaşamlarını sürdüren bu halk, eskiden reis olarak anılan hanedan üyeleri tarafından yönetilirmiş. Bu neredeyse 900 yıl kadar aynı soydan devam etmiş. Ta ki 1800'lü yıllarda İngilizler gelene kadar. Bu sebeple de hanedan yönetimi bitmiş ama İngilizlerin sonradan gitmesiyle beraber tekrardan bağımsızlıklarına kavuşmuşlar diyebilirim. Hunzalar düğünlerinde varsa altın, yoksa küçükbaş veya büyükbaş gibi oranın değerli olarak nitelendirilmiş varlıklarını kadınlarına hediye ederlermiş. Bunları da gelinin ailesine değil, tamamıyla gelinlere verirlermiş. Yani orada başlık parası gibi bir şey yok. Yaptığım araştırmalarda Müslüman oldukları için bazı bilgilere rastlamıştım. Eğer şayet bir kişinin nazara uğradığını düşünürlerse şöyle bir adetleri varmış. Kırmızı biberi alıp vücuduna sürüp onu ateşe atarlarmış. Böylelikle nazardan kurtulduklarına inanırlarmış. Bir kısmı da Nas, Felak ve Ayetel Kürsi gibi duaları 7'şer defa okuyup nazardan kurtulabildiklerine inanırlarmış. Gözlemlediğim bölgelerde herhangi bir cami yapısına rastlamadım. Okuma ve yazmaları olmadıkları için edebi bir eserleri de yok. Kendilerine biz Hunza Türküyüz diyen de var, sadece Hunzayız diyen de. Şu bir gerçek ki kültürleri Türk gibi olsa da benlikleri iyice kozmopolit bir hale gelmiş ve bu nedenle de yozlaşmış bir halk. Bu videoda çıkarılması gereken bilgiler Hunzaların veya Hunza Türklerinin 120 yıla kadar yaşayan sürelerinin yalan olduğu. Hunza Türkü diyoruz ama ne kadar Türk oldukları tartışılır. Türklerin yaşantısından uzaklaşmaya, dilleri ise bambaşka bir evreye geçmiş durumda. Türkçe konuşmayan bu Türkler eski Türkçeyi dahi konuşamaz olmuş. Dinleri İslam ama okuma yazmaları yok denecek kadar az. Maalesef ki yaşamlarını da fakirlik içinde sürdürüyorlar. 120 yıl yaşıyoruz, kansere yakalanmıyoruz gibi söylemleri de turist akınını çekebilmek için yaptıklarını düşünmekteyim. Çünkü videoların ortalarında yaptığım araştırmalarda hep aynı kadınların ve erkeklerin konuştuklarını görmüştüm. Aynı çevrede bulunan esnaf kesimin videolarda boy gösterdiğini fark ettim. Bu da onların bu söylemleri neden yaptıklarını açıklıyor. Çünkü onlar da para kazanmak istiyor. Maalesef ki yaşamlarını fakirlik içinde sürdürüyorlar. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar